yakıncayı. Ya bak şöyle arkadaşlar. Olasılıklardan gidelim. Coşkun Hocam, şimdi bak ben bugün o kadar çok böyle komplo teorisi okudum ki, hani deli saçması diyebileceklerimiz de dahil. İşte Trump bunu kendi kendine yaptırdı. Ya adam niye kafasına ateş ettirsin? Yani şöyle eğer dönmese şakandan vuracak adamı. Tesadüfen dönüyor Trump orada. Tamam, bu işte kurşun bu kulağına söylediğin de geliyor. bu da bir tür komplo teorisine kadar uzanıyor. Yani şöyle düşün. Trump'ın ortadan kalkması meşru aday olan Biden'ın önünü açar. Yani o neden Biden'ı tasfiye etmek zor bir şey değil ki Amerikan müessesesi nizamı. Adamı zaten itibarını 2 paralık ettiler. edemiyorlar Her yerde işte. videoları servis ediliyor vesaire. Yani ona bir yöntem bulunur. İlla Trump'ın öldürülmesi icap etmiyor. Başka Kendi bir yöntemle de kendine çekerler yaptı onu. zaten, Yani kendisi. ben ondan dolayı makul bu. Ama bu şu değil. %100 öyle değil. Benim de elimde bir şey yok. İşte söylediğinizi iddia eden kişinin de elinde de. Şimdi zaten- Bir değil yok. Ben de tahminimi söylüyorum. Ya müsaadenizle ben Yunus'a bir şey sorayım da. Tabii. O beraber konuyla ilgili çünkü. Bak şimdi hazır bağlantı varken. Sevgili Yunus, şimdi BBC'nin yayınında bir vatandaş şöyle bir konuşma yaptı. O ralliye, gösteriye gidenlerden biri dedi ki, ya biz bu adamı gördük dedi. Ben polise bunu söyledim dedi. Bak şurada tüfekli adam var dedim dedi. Orada gizli servis ajanları da var dedi. Hiçbir şey yapmadılar bunlar dedi. Gözümüzün önünde oldu bu olay dedi. gösterdim. Bu konuşuluyor mu? Bununla ilgili yorumlar neler? Bir ona dair bir yorumunu istirham edeceğim. Çünkü bu konuştuklarımızla da ilgili olabilir bu konu. Şimdi bununla ilgili resmi bir bilgi de geldi. CNN'e konuşan güvenlik kaynakları bunu aynı zamanda diğer Amerikan medya kanalları da geçti. Şimdi olay dönüp dolaşıp aslında tam oraya geldi. Neye? Bir, bu 20 yaşındaki şüpheli saldırgan ki artık resmi olarak bunu da kimliğini de belirlediler. Bu saldırgan Göksu dedi ya, ben AVM'ye girerken bile çantamda birçok şey ötüyor diye. Evet. Zaten metal dedektörler kuruyorlar girişe. Tıpkı her yerde olduğu gibi. Biraz önce de bahsettik işte, biz Beyaz Saray'a girerken de, NATO zirvesine girerken de ya da bu başkanların mitinglerine girerken de çok arandım. Ondan dolayı biliyorum. Gizli servis devralır bunu ve onların ajanları arar. Çantaların içine bakar. Elinde bir küçük poşet varsa onların içine bakar. Hepsi her şeyin içine bakar. Kesinlikle bakılmadık şey bırakmaz. Bu saldırgan o metal dedektörlerden Nasıl içeri geçti? girmeye çalışmıyor. Ha. Girmiyor. Dışarıdan. Dışarıda bekliyor. Dışarıda, yani bir futbol sahası, Amerikan futbol sahası büyük uzaklığında bir yerden. Yani o da 120 yard, yani 120 metre, 115-120 metre civarı bir mesafede. Ama o güvenlik çemberinin hemen dışında. Şimdi yeni bilgilere göre, bugün gelen, birkaç saat önce gelen, bu saldırgan metal dedektörlerin etrafında volta atmaya başlıyor. Dolanmaya başlıyor. Ve bir polis gizli servise diyor ki, kulaklığından haber geçiyor. Diyor ki şöyle bir şüpheli var. Şüpheli davranışlarda bulunuyor metal dedektörlerin etrafında. Gözünüzü bu adamdan ayırmayın. Buna dikkat edin. Bu adam şüpheli davranışlar sergiliyor diyor. Ona rağmen gizli servis ve eyalet polisi ve yerel polis, Butler polisi hiçbiri bu adamı almıyor. Şimdi ben gizli servis uzmanı değilim. Hiçbirimiz değiliz ama bir beyin fırtınası yaparsak. Evet, doğru. Biri şüpheli görünüyor diye anında içeri alır mısın? Alırız. Almazsın. Tamam. Yok. Ben alırım. Tersi. Ben alırdım. Yani miting Bak yani alanını ben kastediyor. Yani alır biraz böyle bir Miting- kontrolsüz almaz mıydınız hocam? Alırım, Ben ben de alırdım. alırım. Ben zaten çok şüpheci bir karakterim bu Ben de arada. öyle. Ben şüphe Bahsettiğim duyduğumda şey şu. hemen Yanlış anladık galiba. Yani şüpheden bahsettiğimiz şu. Yani biri metal dedektörün etrafında volta atıyor, dolaşıyor, şüpheli görünüyor. Bunu belki kendi haline bırakırsın, dersin ki kulaklıklarından dediği gibi bunu gözünüzü üstünden ayırmayın. Hani biri elinde 2 tane tam doldurulmuş otomatik silahla çıkar gelir. Bu şüphe artık, yani hani onu alırsın Göksu. Yani. Zaten hata ama ben haber bilmiyorum. zinciri orada Bak başlıyor. işte burada bence tartışmalı. Ben mesela Yoksa sen öyle de haklısın. görsem almam, biliyor musun? Ben zaten çok şüpheciyim her anlamda. Ama daha Yani bitmedi. evet, üstünü ararım mesela. İlla almaları gerekmiyor. Ben hayatımın her alanında şüpheciyimdir. Böyle bir adım dururum. Dolayısıyla ben üstünü arardım. Derdim ki kusura hani bakmayın, alamam derdim. Ne bileyim ben. Ki Amerikan Ama orada polisinin adı bitmiyor. çıkmış. Orada bitmiyor. Sonra bu adam bir de çatıya çıkıyor. Çatıya çıktığında yanında yarı otomatik AR-15 dediğimiz tüfeği de var. Yani yarı otomatik tüfekle, saldırı tüfeğiyle bu okullardaki
marketlerdeki, başka yerlerdeki saldırılar bunlarla gerçekleştiriliyor. Bu silah türüyle. Bununla, yani suikast tüfeği bu. Bununla çatıya çıkıyor ve bu Başkan Trump'ın, eski Başkan Trump'ın konuştuğu yerin hemen yanında, ki ben bir daha göstereceğim. Şöyle bir arkadaşlar alın beni tam ekrana lütfen. Şuradan. Heh. Şimdi Başkan Trump'ın konuştuğu yer şurası. Görüyorsunuz bayrağı değil mi? Bayrağı görüyorsunuz. Onun hemen yanında şu an parmağımın olduğu yerde de hoparlörler var. Hani zoom giremediğim için göremiyorsunuz ama ben çok rahat görüyorum hoparlörün olduğu yeri. Orada konuşuyor. Evet. Ve onun orada, yani Trump'ın da konuştuğu yerde zaten normalde altı kiremit rengi, üstü beyaz çatılı 3 tane böyle konteyner gibi, prefabrik gibi hani tek katlı binalar bu. Görülüyor, onlar da görülüyor. Evet. Bunlar da, Çok ha, net onları da gözüküyor görüyorsunuz. aslında. Evet. Orada keskin nişancılar var. Polis keskin nişancılar. Şimdi bu polis keskin nişancılar oradayken etrafı kolaçan etmekle görevli Göksu. Yani burada biz zaten hani onun gerisinde duruyoruz şu an o alanın ama şimdi buraya çıktığınızda düşünün, Biri görür. o binaya çıktığınızda zaten her yeri görebiliyorsunuz. Çünkü büyük binalar yok. Şehir merkezi olur mesela. Yüksek katlı binalar, gökdelen, New York gibi düşün. New York'a çık. Hani belki dersin ki göremediler, gözlerinden kaçtı. Bildiğin tarla zaten burası. Hani tarlanın ortasında miting yapıyor Trump. Burada tek yapmaları gereken şey, tek görevleri oraya çıktıktan sonra keskin nişancıların etrafı kolaçan etmesi. Ve orada bu silah sıkıldıktan sonra hemen indiriyorlar. Peki o zaman siz bunu görmediniz mi? Zaten metal dedektörlerin etrafında şüpheli dolaşıyor diye bilgi de almışsınız siz. Bunların hepsini bir araya getirince burada benim tamamen kendi görüşüm, hani normal bir vatandaş olarak, hani Amerika'da yaşayan alelade biri olarak söylüyorum. Bence en çok soru cevaplaması gereken taraf gizli servis ajanları. Siz nasıl göremediniz? Ve bu şüpheli kişiyi neden takip etmediniz? Başka bir sorusu olacak yok. Buna cevap verin, zaten olayın Evet. gerisi aydınlanacak. Evet, evet. Burası zaten en kritik yer. Her şey buraya düğümlenmiş demek ki. O zaman o vatandaşların yani biz polise söyledik falan dedikleri de doğru. Adamlar o zaman. birkaç kişi birden hem CNN'de Zaten hem burada- BBC'de söylediler yani bütün o röportajlarda. Çok şaibeli bir durum var burada. Bir karmaşık Burada bir durum var yani. Bir Yunus, bu saldırıyı gerçekleştiren kişinin hangi dine mensup olduğuna dair bir bilgi var mı? Yahudi olduğuna dair çeşitli haberler var. O konuda bir bilgi yok ama 20 yaşındaki bu gencin bu bölgeden olduğu söyleniyor. Yani burada Pensilvanya'da. doğmuş, burada büyümüş, dışarıdan gelen, evet, Pensilvanyalı. Uzakta bir yer değil, buraya çok yakın bir yerde yaşıyormuş, tabii yaşıyordu. Ve bu kişinin üzerinde giydiği tişörtün, yani dün üzerinde olan tişörtün anayasanın 2. değişiklik maddesi savunucuları tarafından giyildiği, onlar tarafından satıldığı söyleniyor. Nedir bu anayasanın 2. değişiklik maddesi? Bütün Amerikan vatandaşlarının bireysel silahlanma hakkının anayasada korunduğu madde. Yani bu zaten hani silahla kafayı bozmuş, silah savunucusu biriymiş. Ve bazı bilgilere de göre cumhuriyetçilere oy atan biriymiş. Bu da olayı çok ilginç bir noktaya getiriyor. Yani biri bunu kullandı mı? Yani biri bu 20 yaşındaki çocuğu kullandı mı? Bir de şöyle bir konu geçti ya. Hani 20 yaşındaki biri ne kadar silah eğitimi alabilir diye. Şimdi yer Amerika olunca, bir de böyle küçük bölgeler olunca iş biraz değişiyor. Çünkü bunlar, eğer annesi, babası ya da etrafında arkadaşları, silah erişim çok kolay zaten burada. Herkesin çiftliği var. Çiftlikte istediğiniz gibi av tüfeği de kullanırsınız, suikast tüfeği de kullanırsınız, el tabancası da kullanırsınız. O konuda hani belki bir 8-10 yıldır kullanıyorsa hiç şaşırmamak lazım. Ondan dolayı temel seviyede de orta seviyede bir silah kullanmışlığı olabilir. Amerika'da yöresel yerlerde bu çok normal, insanların silahla büyümesi. Sevgili Yunus, bir de onlara ek olarak bu demokratlara da bir dönem bağış yapmış galiba demokratların kampanyası. $15 bağış yapmış. Evet, 15 dolarlık bir bağış yapmış. Yani cumhuriyetçilere de yakın, demokratlara da İlkeli bağış bol. yapıyor, silah istiyor falan. Bir Karakter. tuhaf bir tip var burada. Belki şöyle bir Gitgeli cumhuriyet. bol karakter. Tam kullanılmaya müsait. Trump'ın
Çok yaşayın Trump'ın sağlıkla. Cumhuriyetçileri getirdiği noktayı, Cumhuriyetçi Parti'yi yozlaştırdığını, Cumhuriyetçi değerlere yakışmadığını düşünen bir yani progresif, Evet, yani evet. gelişmeci, yenilikçi, böyle daha çok insan hakları, daha ortaya yakın bir cumhuriyetçi olabilir. Yani belki de bir sürü hayatının Evet. belli bölümünde hafif maviye kaymış, kırmızı olabilir. Ya da Evet, hafif evet. kırmızıya kaymış, mavi olabilir. Öyle bir durum olabilir. Evet, ya da bu Benny Thompson gibi mesela Trump'ın muhalifi olan, sert muhalifi olan cumhuriyetçiler var. Belki onlara yakın biri değil mi? Öyle biri olabilir. Ya da Ankara'da Rus büyükelçisini öldüren FETÖ'cü polis gibi olabilir. Olabilir mi? Bağışları hangi dönem yapmış Yunus Bey? bu Yeni dönem. mi? Yani belki de kafa karıştırmak için yaptırmışlardır. Yok ama Hocam öyle bir tam tarihe bakmam lazım, şu an elimde değil ama orada hazır bakabiliyorsanız. o da olabilir. 2022. Yani, çok cüzi miktarlarda iki tarafa da yapmış ama kayıt olarak cumhuriyetçi kaydı olduğu söyleniyor. Ama Act Blue diye demokratların bir hareketine de çok küçük bir para yollamış, 15 dolar. evet. Şimdi Bu de Cumhuriyetçilerin kendi içinde Tabii. de bir muhalefet var ya Trump'a karşı. Sert de bir, bayağı da sert Evet. bir muhalefet. Onlardan olabilir evet. Evet. Şimdi tabii Pensilvanya deyince hemen akıl FETÖ'ye gidiyor Abdullah Değil mi? Hocam'ın olduğu gibi. Bizim FETÖ'de, zaten açıklamada FETÖ'de Trump'la ilgili He. çok o şeyleri yok. Tam Konuşuruz tersi- onları yani. Hayırsız bir eyalet. seçimde Hayırsız. Uğursuz. bu güzel. Güzeldi. Şimdi seçim dönemin Uğursuz eyalete göre. seçim döneminde o FETÖ'nün bütün firardaki alçakları Biden'a inanılmaz destek verdiler. Trump'a karşı da inanılmaz kampanyalar yürüttüler. Çok ciddi de bir para trafiği Şimdi döndü. korkuyorlar Trump'ın seçilmesinden. Heh, Çünkü ay, bütün geleydi iş başka yere gidecek. FBI, CIA'yı yapılandıracak diyorlar bu adam. Fakat şey ilginç, bizim açıklamamız orada hani Şu görüntüler çok enteresan. devlet olarak biz şöyle bir mantıkla yaklaştık. Dedi ki bu bir bilgisayar oyunu falan değildir. Bu alenen darbedir veya bir darbe girişimidir veya bir suikasttır diye yaklaştık. Ve onun üzerinden zaten fikir yürüttük devlet olarak. Ve görüntülere baktığın takdirde Göksu sen de herhalde oralara takıldın. Ben takılıyorum. Dünden beri Hayır, hayır, doğru defalarca izledim yerlerdesin. ve izliyorum. Donald Trump'ın o savaşçı ruhunu da Akılla örtüşmeyen hepsi. birçok hadise var burada yaşanan. Arabaya bindiriyorlar. Hala da kendi kitlesini konsolide etmeye çalışıyor. Böyle tekrar elleriyle bir şey Yine yapıyor hedef falan. yapıyor Göksu bak kendini. şu- Yani şurada yine hedef açıkta. Yine Şeyleri bir başka yazalım. ikinci bir nişancı olsa şurada ateş edebilir Mesela yani. çok analiz etmemiz gereken görüntü var. Bak onlara gelmeden şu istersen ihtimalleri bir yazalım. Üzerinde eleyerek gidelim. Ne olabileceği konusunda odaklanalım. Oraya geleceğiz hocam. Şeyi bozmazsak. Çünkü oradan gelerek yorum bana göre daha oturacak. Mesela şimdi ben Yunus mesela Görüntüleri bir anlatın hocam bize. anlatalım. Şu görüntüleri. Yunus'un Görüntüler mesela- üzerinden gidelim. Bir bakalım. Oradan başa alalım mı arkadaşlar? Yoksa şimdi Yunus'un mesela söylediği Heh, şu şey burada Burada önemli bir konuşuyor. soru var. dikkatimi çekti. Yunus'a bir sorayım da ona göre yap. Tamam başlamayalım. Kişinin aracında patlayıcı bir düzenek bulunduğuna dair Buna bir da iddia var. geleceğiz. Buna da geleceğiz ama bir kısaca cevabını alalım. Birazdan gibi teaser gibi ver Yunus, senden rica ediyorum. Sayın Çift'in cevabını. Bu kişinin evinde ve arabasında patlayıcı materyaller bulunmuş şimdilik. Bunu söyleyeyim. Bunun detaylarını birazdan anlatacağız.